Merhaba arkadaşlar. Excel'de dinamik olarak Bitcoin değerlerini çekmekle ilgili videomuzun ikincisiyle karşınızdayız. İlk derste hatırlarsanız Bitcoin'in ilgili CoinDesk sitesinden JSON olarak değerlerimizi çekmiştik. Daha sonra bugünkü dersimizde de artık Excel'le bu işlemi yerine getireceğiz. Yani Excel'e yükleyeceğiz bunları. Ancak Excel varsayılan olarak içinde JSON'un çözümüyle alakalı bir kütüphane içermemektedir. Dolayısıyla Google'da VBA.json yazdığınızda kitap.com sitesinden çıkan bir kütüphane var. Bunu Excel'imize yükleyeceğiz. Nasıl yüklüyoruz? Bu sayfanın sonlarına doğru Download the latest release var. Buraya tıklıyoruz. VBA.json 2.2.3 çıkıyor. Bunu source kodunu zip olarak indirip bilgisayarımızı açıyoruz. Daha sonra boş bir Excel açıyoruz. Daha sonra Alt F11'e basarak VBA bölümüne geçiyoruz. Buradan File ve Import File diyorum. Şimdi Import File dedikten sonra VBA.json 2.2.3'ün içinde .bas uzantılı bir tane converter var. Bunu import ediyorum. Aynı zamanda Tools'tan Preferences bölümüne gelerek Microsoft Scripting Runtime bunu da import ediyorum, yüklüyorum yani. Şimdi Excel'im hazır. Modül diyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Bu sayfaya benim daha önceden yazdığım ve internet sitemde blogda da aşağıda açıklamalarda paylaşacağım bölümde yer alan kodları alıyorum, yapıştırıyorum. Şimdi kodları ne yapıyor? Aslında bir bugünün bir de dünün Bitcoin değerlerini çeken iki tane metodu çalıştırıyor. Metotlar HTTP objektlerimizi oluşturuyor. String türünde değişkenlerimiz var. Daha sonra okuyacağımız URL sayfamızın adresi var. Bu Türk lirası cinsinden yapıyor. Daha sonra bu URL'yi get metoduyla okuyoruz ve daha sonra bir JSON ve parse çözümleyici ile birlikte bunları çözümlüyoruz. Çözümlerken de JSON'ın içindeki hemen şuradan kopyalayıp nasıl sonuçlar çıkıyor onlara bakalım isterseniz. Şu formatına yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada önemli olan şurası. BP'nin altında, TRY'nin altında rate float. Burada bize TL cinsinden Bitcoin'in değerini tutuyor. Aynı şekilde Amerikan doları cinsinden de tutuyor. BPI USD rate float. Şimdi dosyamıza geri dönelim. Gördüğünüz gibi mesela Amerikan doları cinsinden value'muz BP'nin altındaki Amerikan USD'nin altındaki rate float. Burası bize değer getiriyor. Diğeri de değişkenimize atıyoruz. Şimdi bunu çalıştıralım. İsterseniz get values metodunu. Şimdi ikinci bir sayfa açayım. Geliştiriciden ekleden bir tane buton atıyorum. Butonu şöyle yapıyorum. Get values metoduna bağlıyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tarihler ve o tarihlerdeki Amerikan doları cinsi ve TL cinsinde değerlerim geliyor. Gördüğünüz gibi Bitcoin'i anlık olarak artık Excel dosyamıza bağlanmış bulunmaktayız. İstediğimiz zaman bu butona tıklayarak güncelle diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Benim anlatacaklarım bundan ibaretti. Videomuzu beğendiyseniz beğenin. Abone olmak isterseniz de, desteklemek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.